bugün epigenetik, tıp ve yapay zeka alanındaki ilişkiyi ve aynı zamanda bu alandaki gelişmeleri konuşacağız. Değerli bir hocam var. Çok özel bir hoca benim için aslında. Profesör Doktor Uğur Sezerman hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler davetin için. Ben teşekkür ediyorum davetimi kabul ettiğiniz için çünkü bu kadar yoğun çalışmanın ve koşturmanın içerisinde. Ben sizi Berlin'de aslında tanıdım. Çok ilginç bir sunum yapmıştınız. Hocamızı aslında çok kısa tanıtmak istiyorum. Hocamız Boğaziçi Üniversitesi'nde lisans eğitimini alıyor. Daha sonra Boston Üniversitesi'nde doktorasını yapıyor. Şu anda da Acıbadem Üniversitesi'nde hocam biyoistatistik ve tıp bilişimi anabilim dalı başkanı olarak görev yapıyorsunuz değil mi? Aynı zamanda epigenetik ve yapay zeka alanında çalışmalarını yürütüyor hocamız. Bizim dinleyicilerimizin sizi biraz daha fazla tanımasını istiyorum. Biraz daha kendinizden bahsedebilir misiniz? Boğaziçi Üniversitesi'nde söylediğin gibi elektrik elektronik mühendisliği okudum. Daha sonra doktorumu Boston'da insan genom projesini başlatan kişiyle yaptım. O yüzden biyoinformatik denilen bilgisayar yöntemleriyle biyolojik veri analizleri, özellikle genetik veri, DNA verisi analizleri üzerinde çalışan ilk kişilerden biriyim dünyada. Uzun bir sürede Boston'da kaldım, araştırmacı olarak şirkette kurduk. Daha sonra da Sakıp Bey'in de ikna etmesiyle Sabancı Üniversitesi'nde kurucu öğretim üyesi olarak geldim. Uzun bir süre Sabancı Üniversitesi'ndeydim. Daha sonra da Mehmet Ali Bey'in vizyoner görüşüyle tıp fakültesinde olma gerektiğine ikna oldum. Son 8 senedir de Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesindeyim. Geleceğin doktorlarına kodlama öğretiyoruz. Genetik veri, multiomik veri dediğimiz böyle çok fazla sayıda veri var. Hücre içinde neler olduğunu anlamamızı sağlayan. Bu verileri nasıl analiz edebiliriz? Tanıda, tedavide karar verirken nasıl kullanabiliriz? Bunlarla ilgili algoritmalar nasıl geliştirebiliriz üzerine dersler veriyorum. Bu konuda da araştırmalarım var. Çok fazla sayıda Avrupa Birliği projem var. Bu konuda hem tedavi yanıtları hem tanı koyma hem kişi özel sağlık, kişiyi sağlıklı tutma, beslenme yoluyla, doğal yollarla sağlıklı tutma üzerine pek çok çözümler ürettik. Bunlar için de şirketim Epigenetics üzerinden hizmetler de vermekteyiz. Hocamız gerçekten dünya çapında bu alanda ilk tanınan isimlerden birisi. Sakıp Sabancı ile çalışmanız, Sakıp Sabancı Üniversitesi ile çalışmanız da gerçekten beni çok etkiledi. Alternatif iyileşme metotları, tedavi metotları konusu şu anda çok gündemde hocam. Özellikle de bu işin içerisine veriler ve veri analizleri ya da yapay zeka girdiği zaman çok daha heyecanlı ve eminim herkesi şaşırtan sonuçlar da ortaya çıkıyordur. Hocam ilk sorumu sorayım ben. Yapay zeka ile epigenetiği birleştirdiğimizde kişiselleştirilmiş tıp alanında gelişmelerden bahsetmiştiniz. Burada kişiselleştirilmiş tıp alanı ne demek ve hangi yapay zekayı ve epigenetik kullanıldığında sizce ne tür devrim niteliğinde gelişmeler var şu anda? Biraz önce de söylediğim gibi insan genom projesi insanın DNA dizisini elde etmemizi sağladı. Bu dizileme teknolojileri sayesinde. Aynı teknolojilerle biz hücre içindeki farklı şeylerin de verilerine ulaşmaya başladık. Mesela RNA'yı da dizileyebildik. RNA dizisinden RNA miktarını ölçebildik. Proteinleri dizileyebildik. Onlardan protein seviyelerini belirleyebildik. Hangi protein var, ne kadar var. Onların fonksiyonel durumlarını belirleyebildik. İşte mikrobiyom dediğimiz bağırsakta yaşayan bakterilerin çeşitliliklerini belirleyebildik dizileme teknolojileri kullanarak. Bunların hepsi de omla bittiği için de biz omik teknolojiler diyoruz. Bu sayede hücre içinde çok fazla veriye ulaştık. Ama bu çok büyük bir veri. Bunu tek başına analiz etmek mümkün değil. Aralarındaki ilişkileri bulmak, işte RNA DNA'yı nasıl etkiliyor, mikrobiyom diğer şeyleri nasıl etkiliyor, nasıl bir etkileşim var ve o kişinin sağlık durumuna bunlar nasıl katkıda bulunuyor? Bunları bulmak bir insan kapasitesinin çok ötesinde olduğu için biz burada algoritmaları kullanıyoruz. Yapay zeka dediğimiz aslında sizin makineyi eğiterek, verdiğiniz örneklerle eğiterek bir model oluşturuyorsunuz. Onu öğreniyor. Daha sonra da görmediği veriye siz onu uygulatarak bir takım tahminlerde bulunmasını istiyorsunuz. Burada kişiye özel tıp uygulamaları da kişinin bütün omik verileri dediğimiz DNA'sı, RNA'sı, mikrobiyomu, proteomu gibi farklı verilerini aldığımızda o kişinin sağlık durumunun resmini çekebiliyoruz. Diğer klinik verilerle beraber tamamlayarak. Burada da o resme göre ne tür riskler var bunları belirleyebiliyorsunuz. İşte şeker riski olabilir, kolon kanser riski olabilir gibi. Bunları da önleyici tıp olarak kişiye özel önleyici çözümler, doğal çözümler
önerebilirsiniz. Tedavi birazcık zor. Çünkü tedavi için gerçekten bazı şeylerde çok doğada var olan çözümlerle yavaş yanıt alabilirsiniz. İlaçla daha hızlı yanıt alabilirsiniz. Kesin bir sonuç bulunacak şeyler konusunda doğal çözümlere ben çok fazla destek olmuyorum. Bu tip durumlarda tıpla beraber zaten yürümesi lazım ama önleyici tıp uygulamaları açısından, kişiyi sağlıklı tutmak açısından doğru beslenme, doğru spor, olası risklere karşı mesela tip 2 diyabet riskiniz var. Karbonhidrat tüketmeyin, şekerli tüketmeyin, spor yapın, sigarayı az tüketin gibi böyle yaşam tarzı değişiklikleriyle hastalığın gelmesini geciktirebilirsiniz. Ya da kanser durumunda riskiniz varsa kolon kanser riski, düzenli olarak kolonoskopi yaptırıp, beslenmenizi değiştirip, bir takım supplementleri değiştirip olmasını engelleyebilirsiniz. Ya da küçükken yakalayıp yayılmasını engelleyebilirsiniz gibi çözümler üretebiliyorsunuz. Bizim geliştirdiğimiz yapay zeka modelleri aslında çok fazla veriyi bir kişiyle ilgili yahut da bir grupla ilgili kanser hastaları yahut da Alzheimer hastaları gibi çok fazla veriyi entegre edip orada olası risklere sebep olan faktörleri belirler. Kişiden kişiye değişecek. Kimi A, B, C faktörlerinden dolayı meme kanseri olurken başka birisi C, D, F, G faktörlerinden dolayı olacak. Sadece C ortak olacak ikisinde. Başka birisi A, I, K, L, M'den dolayı meme kanseri olacak. Farklı faktörler, bunlara çok faktörlü hastalık diyoruz biz. Farklı faktörler bir araya geldiğinde o kişi hasta olabiliyor. Onun tetikleyici mekanizmasını bulup hangi faktörler o kişide o hastalığa sebep olmuş, onu bulduğunuzda da onu engelleyici tedaviler de bulmak mümkün olabiliyor. Biz bunlarla ilgili algoritmalar, yöntemler geliştiriyoruz ve klinisyenlerle ortak pek çok çalışma yapıyoruz. Aslında bu şu demek oluyor. Her kişiye özel epigenetik yapay zeka desteğiyle beraber veri çıkartıyorsunuz ve o kişinin gelecekte yakalanabileceği hastalıklara karşı aslında önceden tedbir almak. Hastalık ortaya Aynen. çıktıktan sonra değil, hastalık çıkmadan önce tedbir almak. Aslında bence bu insanlık tarihi açısından çok güzel bir devrim. Gelecekte ne öngörüyorsunuz? Sizce bu yapay zeka, epigenetik ve verilerle çalışma, tıp sektöründe yapay zekanın eminim birkaç yıl içerisinde, hatta belki 5-10 yıl içerisinde değil, birkaç yıl içerisinde bile hızlı şekilde bu verilerin girmesiyle beraber siz ne düşünüyorsunuz? Gelecekte Günümüzde bile bazı alanlarda çok hızlı bir şekilde yapay zeka girdi. Mesela patoloji konusunda çok fazla görüntü tanıma algoritmaları var. Patologların en büyük görevlerinden bir tanesi kanser varsa ya da herhangi bir hastalık varsa o hangi evrede? Birinci evre mi, ikinci evre mi, üçüncü evre mi, dördüncü evre mi? Bu görüntü bilgilerini siz algoritmaya verip bunlar birinci evre uzmanın verdiği karara göre, bunlar ikinci evre, bunlar üçüncü evre, bunlar dördüncü evre diye bahsettiğinizde onlarda ortak olan özellikleri bulup algoritma, yapay zeka ona göre sınıflandırma yapabiliyor. Ve hiç görmediği bir görüntüyü aldığında da bu ikinci evredir. Şundan şundan dolayı bakınız diğer ikinci evre örneklerine bakınız. Onlarla sizin örneğiniz ne kadar benziyor diye doktoru bilgilendiriyor ve daha az hata yapmasını, daha kanıta dayalı, güvenilir karar vermesini sağlıyor. Ama karar verici her zaman sonunda doktor olacak. Yani herkes diyor ki işte doktorların işi gelecekler? gerekmeyecek. İşte bir sürü kişinin şeyini yapay zeka yapacak. Burada özellikle sağlık alanında yapay zekanın rolü doktoru doğru bilgilendirmek, onu doğru karara hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayacak bilgiyi vermek olacak ki daha az hatayla daha doğru erken tanı, erken teşhis yapılsın. Doğru dozda ilaç verilsin ve hastaları koruyalım, kurtaralım hastalıktan. Burada hiçbir zaman doktoru bypass etmek gibi bir çözüm olmayacak. Sadece destek olarak yapay zeka olacak. Hocam bir de tabii ki zorluklar da vardır eminim. Çünkü yapay zekada milyarlarca veri var, veri setleri var ve bunların analizi var. Bu inovatif çözümlerde ne tür zorluklarla karşılaşılabilir ya da yanılgılar olabilir mi? Doktorun anote etmesi lazım veriyi. Yani uzmanın söylemesi lazım. Bu birinci evre, ikinci evre, üçüncü evre. Yahut da size gelen veride bunlar kanser hastası, bunlar sağlıklı, bunlar şu diye sınıflandırmanın bir uzman tarafından yapılması lazım. Yanlış anote edildiğinde veri, o zaman siz yanlış modellemeye çalışıyorsunuz. Eğer sağlıklı birine yanlışlıkla kanser dedilerse
yahut da kanser olan birinin yanlışlıkla sağlıklı dedilerse model onu da öğrenmeye çalışacak. Halbuki sağlıklı demişsiniz, bütün verileri kanserlere daha yakın. Ama siz sağlıklı diye tanımladığınız için onu sağlıklı olarak sınıflandırmaya çalışacak algoritma. Sizin verdiğinizi doğru kabul ediyor çünkü. O yüzden de yanlış modeller oluşabilecek. O yüzden burada verinin doğru anote edilmiş olması çok önemli. Hı hı. Ayrıyeten çok fazla sayıda eksik veri var. O eksik veriler yanlış modeller oluşmasına sebep olabiliyor. O eksik verilerin tamamlanması lazım. Bu da ayrı bir üzerine çalıştığımız problemlerden bir tanesi. Nasıl tanımlayalım? Nasıl o eksik veriyi dolduralım? Nasıl modeller oluşturalım? Nasıl impute edelim? Bunlarla ilgili yöntemler üzerinde de çalışıyoruz. Veri büyüdükçe bilgisayarların kapasitesi yetiyor. O yüzden çok daha akıllı, daha az enerji tüketen, daha farklı algoritmalar geliştirmeye ihtiyaçlarınız var. Üzerinde çalışan problemlerden bir tanesi yapay zekada daha az enerji tüketmek. İşte bu ChatGPT, OpenAI gibi şeylerden söylenen o ki çok az sayıda bir uygulama için bile neredeyse bir nükleer santralin ürettiği bütün enerjiyi tüketmenize gerek olacak. Daha enerji efficient dediğimiz, enerjiyi daha az tüketen, daha etkin algoritmalara ihtiyaç olacak ki daha minimum enerji tüketimiyle çalışabilsin. Bunlar bazıları yapay zeka ile çözülmesi gereken problemlerden bazıları. Veriler kişiselleştirilmiş ve o verilerin kişiselleştirilmiş verilerin kullanılması yapay zeka sistemlerinde sonuçta bu kişiselleştirilmiş veriler işleniyor ve bunlar izinli ya da izinsiz şekilde bir datanın içerisinde yer alıyor. Bu da çok büyük bir Evet. tartışma konusu şu anda. Onunla ilgili güvenlikle ilgili çalışmalar var. Çok iyi geliştirilmiş yöntemler de var. Eğer veriyi anonimize ederseniz tekrar bulunamayacak şekilde bir takım bilgileri karıştırırsınız. Bununla ilgili çalışmalar da var. O kişiyi bulamayacakları şekilde e, değiştirirseniz ve ona göre koruma önlemleri alırsanız veriyi kullanabilirsiniz aslında. Kim olduğunu bulamayacakları şekilde değiştirdikten sonra. Bununla ilgili aslında gelişmeler çok daha hızlı. Veri güvenliği ve şey konusunda. Etik derken mesela sigorta şirketlerinin belli hastalık risklerine ulaşması bu modeller sonucunda. O zaman senden daha fazla risk premi isteyecekler gibi şeyler de var. Belki de bilmek istemediğin bir takım bilgileri verecek sana algoritma. Ona kendinin karar vermesi lazım mı, değil mi? Gerçekten hayatını tehdit ediyorsa senden sonrakilerin burada mesela bir kişi analizler sonucunda kanser olacağı tahmini buldunuz ama kendisi belki de bilmek istemiyor. Sadece kendisi değil, belki kızı da olacak, çocuklarında da risk olacak bir yüksek kanser riski olan bir şey. Ne yapacaksınız bu konuda? Bilgilendirecek misiniz, bilgilendirmeyecek misiniz filan gibi etik olarak çok önemli sorular da ortaya çıkabiliyor. Bir de yapay zeka aslında herkesin doğru tanıya, tedaviye daha kolay, daha uygun fiyatla ulaşmasını sağlayacak. O yüzden bir takım adaleti de sağlayacak, eşitlik de sağlayacak insanlar arasında. Ben de düşünmüştüm hocam. Aslında yapay zeka destekli bu çözümler ileride maliyeti düşürme ya da eşitlik açısından neler getirecek diye. Kritik hastalıklarda gelecekte hem epigenetik açısından nesilden nesile aktarılmaması adına şu anda yaşayan insanların hangi önemli hastalıklarda bu konuda çok büyük fark yaratacağını düşünüyorsunuz? Tabii kanser bunların başında geliyor sanırım. Kanser en önemlilerinden bir tanesi ama nörolojik hastalıklarda da Alzheimer, Parkinson gibi hastalıklarda da çok ciddi etkisi olacak. Otizm gibi konularda da çok ciddi etkisi olacak. Bunun ötesinde aslında kişiyi sağlıklı tutmakla ilgili de çok fazla veri sunacak bize. Bu işte mikrobiyom verisiyle, genetik veriyle, epigenetik veriyle. Genetik bizim DNA'mızdan gelen, anne babadan gelen veri. Epigenetik ise bunların üzerindeki bir takım modülasyonlar. O da beslenme, yaşam tarzınız, stres seviyenizde değişen şeyler. Bunların hepsine birden bakmanız lazım. Çünkü annede babadan belli varyantları aldınız, belli hastalık riskleri aldınız. Ama epigenetik mekanizmalarla bunların gerçekleşmesini geciktirebilirsiniz, engelleyebilirsiniz. İşte beslenmenizle, bir takım supplementlerle, yaşam tarzınızla, stres seviyenizi kontrol ederek genetik, epigenetik, mikrobiyom bunların hepsine birden bakmak lazım. Baktığımız anda da bence kişiyi sağlıklı tutma açısından yani kanser, nörolojik hastalıklarda çok fazla çalışmalar olacak ama kişiye doğru tedaviyi doğru dozda erken vermede de çok faydası olacak. Ya da kişiyi sağlıklı tutma, böyle doğal çözümler bulma konusunda da bence çok fazla kullanılacak.
Böyle ki herkes daha uzun süre daha genç Sağ kalmak istiyor, daha dinamik olmak istiyor, daha sağlıklı olmak istiyor. Çevremizde de görüyoruz artık eskiden 60'lar 70'ler artık bir ayağı çukurda ölmesi lazım. Dedelerimiz 60'larında ölürken anne babalarımız 80'lerde ölüyor. Ben 120'de öleceğim diyorum. Torunlarınıza bile ders anlatacağım diyorum çocuk. Şimdi iki konu var. Birincisi maliyeti düşürme ve gerçekten herkesin bu hizmete erişim hakkının sağlanması ve kolaylaşması. Önce bunu sorayım. Bir örnek verin. Çünkü Berlin'de de güzel bir örnek vermiştiniz. Maliyeti şu anda epigenetikle yapay zeka gen haritamızı çıkarmak ne kadar ileride ne kadar olacak? İkincisi de yapay zeka ve epigenetikle insanların gerçekten uzun süre hem sağlık açısından, beden açısından, organlar açısından hem de dış görünüm açısından genç kalma durumu nedir? Şimdi bu dizileme teknolojileri çok hızlı bir şekilde gelişti. Bu insan genom projesi milyarlarca dolara sebep oldu, mal oldu ve çok sayıda laboratuvar birlikte çalışarak yaptılar. Günümüzde artık bir hafta gibi bir sürede 650-700 dolar gibi bir miktara çıkartabiliyorsunuz. Bu çok yakın zamanda böyle bir iki günde çıkacak ve 50 dolarlar mertebesinde olacak. İşte mikrobiyom verisi de aşağı yukarı aynı mertebelerde olacak. 100 dolar, 50 dolar. Diğer veriler de 50 dolar, 100 dolar mertebelerinde olacak. Hepsine birden mesela 500 dolara bakabileceksiniz. Analiz yöntemleriyle de işte 700 dolara, 800 dolara bir sağlık resminizi çekebileceksiniz. Bunlar herkesin ulaşabileceği türden rakamlar ki yaptığımız çalışmalarda sigorta şirketlerini, devletleri, sağlık bakanlıklarında bunları herkese yaptırın, riskleri belirleyin, ona göre yaşam tarzı değişikliğiyle insanları mümkün olduğu kadar daha sağlıklı tutun ki sağlık sistemi üzerindeki yükü minimize edelim diye ortak çalışmalar da yapıyoruz. Yani bunların büyük bir çoğunluğu ileride devlet veya sigorta şirketleri tarafından da karşılanacak. Çünkü gerçekten hastane masrafı çok daha fazla. O insana ödeyecekleri. Algoritmalarla, sonuçlarla, doğal çözümlerle, beslenmeyle kişileri sağlıklı tutmak mümkün. Yani genetik bir riskin varsa bile onu bile geciktirmek, sık takip programlarıyla bunları bile yapmak mümkün. Daha genç tutmak mümkün insanları. Çünkü yaşla beraber bir takım değişiklikler var. İşte enerjimiz düşüyor. Mitokondride NAD üretemiyoruz ve o mitokondride enerji üretmiyor gibi pek çok şeyler var. Kolajen seviyelerimiz azalıyor. Bunları tamamlayabileceğimiz doğal çözümler de çıkmaya başladı. Supplementler de çıkmaya başladı. Yaşlanma geciktirici pek çok ürün çıkmaya başladı. Ama size hangisinin çalışacağı, ne dozda çalışacağı, ne kadar çalışacağı gene sizin bu alınan epigenetik, genetik, mikrobiyom verilerine dayalı vücut resmini çıktıktan sonra algoritmalar karar verecekler. Şunu kullan, şu saatte kullan, şu kadar dozda kullan, bunu kullanma, buna dirençlisin, onun yerine şunu kullan gibi çözümler sunacaklar size kişiye özel ve çok pahalı bir şey olmayacak bu. Yani insanlar herkese de kolaylıkla ulaşabilecek olduğu için özellikle bu açık yapay zeka uygulamaları giderek yayılıyor. Bu da cidden bir fırsat eşitliği de sağlıyor. Afrika'daki de kullanabiliyor ChatGPT'yi, Amerika'daki de kullanabiliyor ChatGPT'yi. Evet. Pek çok veriye herkes ulaşabiliyor. O anlamda fırsat eşitliği de sağlıyor. Bu masrafların da düşürülmesi genelde insanların daha sağlıklı yaşamasını sağlayacak. Ama bu da başka bir problem getiriyor. O zaman da dünyada sınırlı sayıda besin var ve şey var. İnsanlar daha uzun yaşadığında yer yok. Yeni insanlara yer olmayacak. Orada da aslında e, birazcık böyle ortalama çocuk sayısında azalmalar var. Avrupa'da çok azaldı, Amerika'da çok azaldı, pek çok ülkede de azalıyor. Yeni gelen daha az, var olanlar da daha uzun yaşıyor. Öyle bir denge kurulmaya çalışıyor gibi ama başka problemler de getirecek insanların uzun yaşaması. Birçok işi bizim yerimize yapmasıyla beraber iş yükümüz azalacağı için biz de toplumsal olarak da bir dönüşüm içerisine gireceğiz aslında. Berlin'de güzel örnekler vermiştiniz. Kişiselleştirilmiş tedaviyle mesela sizin yaşadığınız, karşılaştığınız ilginç bir örnek var mı? Verebilir misiniz? Mesela hastanız tedaviye geliyor ve ondaki ve verilerle ve yapay zekanın ve epigenetiğin çıkarılmasıyla beraber bir tür bir şeyler çıkıyor hocam, sonuçlar. Epigenetikli bir yayınımız şu anda yok. Epigenetik daha çok erken safhada olan bir veri tipi.
belli şeylerde kullanıyoruz epigenetiği ama genetik olarak geliştirdiğimiz algoritmalarla tanıda geliştirdiğimiz yapay zeka yöntemleri var, algoritmalar var. Çünkü pek çok kişide DNA dizilemesi yaptığınızda çok fazla varyant çıkıyor. Bunlardan hangisi hastalığa sebep olabilir? Hangisi sadece hiçbir etkisi olmayan varyanttır? Bunları belirlemek için algoritmalar geliştiriyoruz. Bunlar patojenik olabilir, hastalık sebep olabilen varyanttır diye. Öyle bir çocuk vardı. Tanı konulamamıştı. Bütün dünyada gitmişler, hizmet almışlar. Biz mesela geliştirdiğimiz algoritmalarla tersten yaklaşarak semptomlarına sebep olan varyantlar nelerdir? Bu varyantlardan hangileri diğer semptomlara da sebep olabilir diye bakarak o çocuğa glutatman eksikliği diye bir hastalık tanısı koyduk ve bütün semptomlarını açıklıyordu. Sonra işte BOS sıvısında, omurilik sıvısında glukoz seviyesine bakıp konforme edildi. Ve tedavisi de ketojenik diyetti. Çocuk sürekli epileptik ataklar geçiriyordu. Çok sinirliydi. Konuşma bozukluğu, öğrenme bozukluğu vardı. Ketojenik diyeti uygulanarak tanı konulduktan sonra şu anda konuşan, epileptik atakları biten, okula giden sağlıklı bir çocuk oldu. Yani bu geliştirdiğimiz algoritmalarla tanı koyup ona uygun tedavi bulunmasında da yardımcı olabiliyoruz. Çok güzel hocam, çok güzel. Demek ki hocam yediklerimiz aslında aynı zamanda bir ilaç ve onları değiştirdiğimizde de bazı şeyler de değişebiliyor. Hocam, Kesinlikle öyle. evet. Zamanımız da azalıyor hocam. Kapatmadan önce ben biliyorsunuz bizim kanalımız yazılım, teknoloji, yapay zeka ve kariyer değişimi ile alakalı bir kanal ve takipçilerimiz de bu alandaki konuları takip ediyorlar. Şimdi bizi izleyen gençler ya da kariyer değiştirmek isteyen orta yaş üstü insanlar için sormak istiyorum. Yapay zeka genetik alanında ya da tıp alanında gençlere neler öneriyorsunuz ya da kariyer değiştirmek isteyen insanlara öneriniz nelerdir? Hem bu alana girmek isteyen insanlar için hem de belki kombine yapmak isteyen kişiler olabilir. Şimdi yapay zeka konusunda algoritmaları öğrenme, uygulama, open, açık AI uygulamaları, bunların öğrenilmesi, uygulanması için pek çok kaynak var ve bunlar bedava kaynaklar. Pek çok kurs var. Coursera'da olsun, MIT'de olsun, pek çok yerde çok fazla kaynak var. Harika. Biraz yatkınlığınız da varsa o kaynaklar sayesinde alanı öğrenebiliyorsunuz. Bir takım şeyler geliştirebiliyorsunuz ama herkes bunu yapabilecek. O yüzden kendinizi diğer insanlardan farklılaştırmanız lazım. O yüzden bunların uygulanmadığı yeni alanlar, etki yaratabilecek yeni alanlar bulmanız lazım. Bu tip şeyler yaptığınızda aslında kendi şirketinizi bile kurabilirsiniz. Hizmet sunabilirsiniz bu alanlarda. Farklı farklı bilgileri interdisipliner diyoruz bir araya getirmek çok önemli. Böyle insan çok az var. Yani biyolog biyolojiyi biliyor, bilgisayarcı sadece bilgisayarı biliyor ama ikisini birden birleştirebilen çok az sayıda insan var. Ama sizin biyolojide ihtiyaç olan çözümleri üretebilmek için biyolojiyi de iyi bilmeniz lazım. O çözümleri üretmede kullanacağınız algoritmaları da iyi bilmeniz lazım. Bunların hepsinin bir arada çözülmesi lazım. Bunları katabilirsiniz kendinize. Hem aldığınız eğitimle hem gittiğiniz kurslarla, online aldığınız derslerle kendinizi farklılaştırmış olursunuz. Bir de alanda uzman kişilerin yanında gidip birazcık da deneyim kazanırsanız bence yani kariyer değişikliği yapmak her yaşta mümkün. Her zaman mümkün. Yeter ki hevesli olun, yaptığınız işten zevk alın. Pek çok fırsat var ve bunlar bedava fırsatlar. Evet. Kesinlikle hocam. Özellikle de şu anda online imkanların milyonlarca verilerin olduğu bir çağda yaşıyoruz. Çok güzel kapanış konuşması yaptınız hocam. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim davetin için. Berlin'de tekrar görüşmek üzere. Evet, Yapay zeka ile ilgili devamlı edecek toplantılarınız. Bunlarla ilgili uzmanlarla da tanıştıracağım sizi. harikasınız hocam. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hocam selamlar.